Katolik dünyası Vatikan'ın pedofili skandallarını konuşmaya devam ediyor. Macaristan'da Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın istifasına yol açan, çocuklara yönelik tacizleriyle bilinen Andra Koan'ın affedilmesi hadisesinin altından Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis çıktı. Dünya basını Macaristan'daki pedofili skandalından Cumhurbaşkanı Novak'ın bir istismarcıyı affettiği için üzgün olduğunu belirterek 10 Şubat'ta istifa etmesiyle haberdar oldu. Macar halkı ise bu skandal nedeniyle 18 Şubat'ta başkent Budapeşte'de toplanan 50.000 kişi Başbakan Viktor Orban'ın da istifasını istedi. Hatta 21 Şubat'ta Macarlar işi bir adım daha ileri götürerek Başbakanlık binasına yürüdü. Orban ise kararın Cumhurbaşkanı kararı olduğunu belirterek çocukları hedef alan istismarcının serbest bırakılması olayıyla herhangi bir ilişkisinin olmadığını ifade ediyor. Peki işin aslı ne? Gelin Nisan 2023'e gidelim. Papa Francis, Ukrayna'daki savaşta Batı ile birlikte hareket etmeyen Macaristan'ı ziyaret etmişti. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Novak, Papa'nın girişi şerefine 20'nin üzerinde hükümlü için af kararı imzalamıştı. Evet, affedilenler arasında çocukları hedef alan istismarcı Andra Koa da vardı. Skandalın Vatikan'a uzanan boyutu da burada başlıyor. Çünkü affedilen isimler için Macaristan Reform Kilisesi'nin talepte bulunduğu öğrenildi. Daha da vahimi, bu isimlerin belirlenmesinde Vatikan'ın görüşü alınmıştı. Yani bir anlamda istismarcının affedilmesi için Papa Francis ricacı olmuştu. Şimdilik Reform Kilisesi ve Vatikan sessizliğini koruyor. Ancak Macaristan eski İnsan Kaynakları Bakanı ve Novak'ın danışmanı olan Zoltán Bulahan bu süreçte kilise ile Cumhurbaşkanı arasında arabuluculuk yaptığı iddia ediliyor. Macaristan Ulusal Meclisi üyesi Olga Kalman durumu şu sözlerle özetledi. Pedofili davasında suç ortağını affeden Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın Papa Francis'e danıştığını biliyoruz. Papa'nın çocukları özellikle hedef alan istismarcının affedilmesindeki rolü büyük bir skandal. Ancak şaşırtıcı değil. Zira Vatikan'ın geçmişi bu tip istismar vakalarıyla dolu. Katolik Kilisesi adeta pedofililer için bir cennet. Kilise, dini bir merkez olmaktan ziyade pedofil sapıkları aklama merkezine dönüşmüş durumda. Öyleyse Vatikan'ın çıkaramayacağı günahları hatırlatalım. Örneğin son Papa 16. Benedik çocukları hedef alan istismarcının yargılandığı davada yanlış ifade verdiğinin ifşa olmasından sonra istifa etmek zorunda kalmıştı. 2002'de ABD'nin Boston şehrinde John Jogan adlı eski bir rahibin 1962-1995 yıllarında 130'dan fazla çocuğa fiziki tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. 2004 yılında John Jay College tarafından yapılan bir araştırmaya göre 1950 ile 2002 yılları arasında 4000'den fazla Katolik rahip 10.667 çocuğa fiziki istismarda bulundu ve Vatikan bu suçların üzerinin örtülmesinden başka hiçbir şey yapmadı. Kilise zarar görür düşüncesiyle çocuklara yönelik istismar suçları gizlendi. 1996-2001 yılları arasında Melbourne Başpiskoposu olarak görev yapan ve son olarak Vatikan Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Avustralyalı Kardinal Pell de Melbourne'de çocuklara yönelik istismar suçundan yargılanmıştı. Pell, 13 yaşındaki 2 erkek çocuğunu taciz etmekte suçlanmış fakat gizli bir elin müdahalesiyle yüksek mahkeme tarafından aklanmıştı. New York'un Brooklyn ve Queens bölgelerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Katolikten sorumlu olan Brooklyn Başpiskoposluk bölgesi de kiliselerde çocuklara fiziki tacizde bulunan 100'den fazla rahibin adını ifşa etmiş ve bunun üzerine 2014'te Birleşmiş Milletler Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar suçları sebebiyle yayınladığı raporda Vatikan'ın bu vakaları sistematik bir şekilde örtbas ettiğini açıklamıştı. Gelinen nokta itibarıyla çocuklara yönelik taciz ve benzeri davranışlara sahip olan suçluların konuşulduğu her olay bir şekilde Vatikan'a uzanıyor. Şu anda gündem Macaristan. Başka bir ülkede yeni bir skandalın patlak vermesi ise hiç de şaşırtıcı olmayacak.